Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için börek diyebiliriz, çörek diyebiliriz, saya böreği diyebiliriz, katmer diyebiliriz. Çok güzel bir börek yaptım. Tel tel ayrılacak. Bakın. Çok güzel oldu. Katman katman mis kokulu harika bir börek oldu. Bugün hep birlikte tarifime geçelim. 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Ardından 2 yemek kaşığı ev yoğurdumu ilave ediyorum. Dolu dolu 2 yemek kaşığı. Bir yumurtanın akını ilave edeceğim. Aslında yumurtanın akını ilave etmenize de gerek yok. Sarısını ben üzerine kullanacağım için akını da içine ilave ettim. 1 su bardağı gluten sunumu ilave ediyorum. Ardından 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Bunları karıştırıyorum. Toplamda 3 su bardağı gluten sun kullanacağım hamurum için. 2. su bardağı gluten sunumu ekliyorum. Ve ardından yarım paket kabartma tozumu ilave edeceğim. Aslında ilk su bardağından sonra ilave edebiliriz. Ben unuttum. Daha sonra ilave ettim. Yarım pakette kabartma tozumu ilave ediyorum. Ve hepsini tekrar karıştırıyorum. Unumuzu biliyorsunuz, gluten sunumumuzda hamur yaptığımız zaman karıştırdıkça katılaşmaya başlayacaktır. Gördüğünüz gibi karıştırdıkça katılaşmaya başlıyor. Şimdiye kadar 2 su bardağı gluten sunu ilave ettim. Şimdi 3. su bardağı gluten sunumun öncelikle yarısını ilave edeceğim. İlave ettikten sonra tekrar karıştırıyorum. Karıştırınca göreceksiniz birden katılaşmış olacak. Evet, hamurum istediğim kıvama geldi. Şimdi diğer kalan yarım su bardağı, yani 3. su bardağımın yarım su bardağını ise masamın üzerine ekliyorum. Üzerine de hamurumu ilave ettim. Yoğurmaya devam ediyoruz. Unumu aynı 3. su bardağı gluten sunumun yarısıyla devam ediyorum hala. Yanlardan ortaya ala yoğurmaya devam ediyorum hamurumu. Şu anda yapışkan bir hamur. Yumuşak da bir hamur. Arada kızımın eli de geliyor oradan, küçük ellerde. Benim küçük yardımcım kızım da yanımda. Son kalan unumu da hepsini ilave ettim. Yani toplamda şu anda 3 su bardağı gluten sunumun hepsini ilave etmiş oldum hamuruma. Yine kenarlardan içe ala yoğurmaya devam ediyorum. Hem yapışkan, hem ele yapışkan hem de yapışmayan bir hamur olacak. Gördüğünüz gibi yoğurması da çok zevkli bir hamur oldu. Kızım da ara ara oradan kendine vereceğim hamurumu bekliyor. Ne zaman ben video çeksem, hamur yoğurma başlasam illa ona da hamur veriyorum. O da oturuyor orada tepsisinde hamurunu yoğurmaya devam ediyor. Artık hamurum oldu gibi. Ama biliyorsunuz sonuna kadar da glutensiz hamur yaparken elimizi hamurdan çekmiyoruz. Ne zaman yumak yapmaya başlayana kadar yoğurmamız gerekiyor. Artık hamurum oldu. Bakın kıvamında çok yumuşak bir hamur. Şimdi bunu yumak yapmak için yuvarlayacağım. 3 adet yumak elde etmiş olacağım. Yine unumu serptim tabanıma da, hamurumun üzerine de. Yumaklarımı alıyorum. 3 adet yumak yapacağım. Ben sadece kendime göre yaptığım için az yaptım. İsterseniz daha fazlasını yapabilirsiniz. Yani 6 su bardak gluten sun kullanarak 2 su bardağı süt kullanarak daha fazlasını yapabilirsiniz. Yani arttırabilirsiniz hamurunuzu. Yumakları yaparken de yine yumaklarımı kopardıktan sonra da yine aynı şekilde yoğurdum. Şimdi artık 3 adet yumağımı açmaya başladım. Ve ilk yumağımı açtım. Üzerine erimiş tereyağı ve margarin ilave ediyorum. 2 kaşık tereyağı, 1 kaşık da margarin var. Bunu yufkamızın her tarafına sürüyoruz. Her katman için aynısını yapacağız. Yumaklarımızı açacağız. Üst üste koyacağım ve her tarafına gelecek şekilde yağlayacağım. Şimdi ikinci yumağımı açacağım. Bu arada bu o kadar güzel oldu ki bu zamana kadar glutensiz katmer yememiştim. Bu gerçekten glutensiz katmer oldu. O yağlı bildiğimiz glutensiz katmer oldu. Saya böreği de deniyor buna ya da çörek de diyorlar. Hani bu yağlı açtığımızda tel tel olan.
yaptım. Çok güzel oldu. Aslında tam böyle açtığımda göreceksiniz videonun başında göre çok tel tel gibi gözükmese de tadı da kıvamı da gerçekten aynısı oldu. Yani bunu ben aslında resimlerde, videoda görünmese de bunun tadını aldığınızda, yani ağzınıza bir lokma aldığınızda birebir olmuş diyeceksiniz. Ellerinize sağlık Zehra Hanım. İyi ki bu tarifi verdiniz diyeceksiniz. Çünkü ben de çok şaşırdım. Aldığımda çok lezzetli oldu. Üçüncü yumağımı da açtım bu arada. Onu da her tarafını güzelce yağlıyorum. Şimdi kenardan katlamaya başlıyorum. Üçünü üst üste koydum, yağladıktan sonra kenardan katlıyorum. Uzun bir rulo oldu. Bu rulomu böyle elimle uzatıyorum aslında. Normalde biliyorsunuz normal rulo'dan çektiğinizde uzar ama bizimki öyle uzattığınız zaman yırtılır. Böyle elimle yavaş yavaş uzattım hamurumu. Şimdi ise artık dolamaya başlıyorum. Doluyorum ve bu şekilde tepsime bırakacağım ve tepsimde bu şekilde, yağlı kağıt olan tepsimde bu şekilde 1 saat kadar mayalanacak. 1 saat mayalanması önemli. Çünkü içinde biliyorsunuz kabartma tozu koyduk. O da aktif hale gelmiş olacak. O yüzden 1 saat mayalanması önemli. Yumurta sarısını da üzerine sürüyoruz her tarafına. Ve 1 saat üzerine bir bezle örterek mayalanmayı bırakıyoruz. Ve 1 saatin sonunda önceden ısıttığımız 180 derece fırında üzeri kızarana kadar ya da yarım saat pişiriyoruz. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizler de yapıp benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Yaptıktan sonra da yorumlar kısmında yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.